Harezmi, Orta Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak kabul edilmektedir. Bu videomuzda Harezmi'nin hayatı, eserleri ve bilime verdiği katkılardan bahsetmeye çalışacağız. Harezmi birçok ilim dalında çalışma yapmış, bu ilim dallarının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş çok yönlü bir ilim adamıdır. Bu ilimlerden bazıları matematik, coğrafya, astronomi, aritmetik olarak sayılabilir. O bu alanların dışında başka birçok ilimle de uğraşmış ve eserler vermiştir. Matematikte özellikle cebir alanında yaptığı çalışmalardan dolayı cebirin babası, cebirin kurucusu gibi ünvanlarla anılmaktadır. Harezmi'nin tarihteki büyük şöhretine nazaran hayatı hakkında bilgi oldukça azdır. İsmi Ebu Cafer Muhammed bin Musa el-Harizmi'dir. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesinlik yoktur. Bu tarihler kaynaklarda ihtilaflı bir şekilde verilmektedir. Bu hususta en çok kabul gören bilgiler 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde doğduğu, bu yüzden kendisine Harezmi denildiğidir. Ölüm tarihi de ihtilaflı olup 850 yılında Bağdat'ta öldüğü yer alır kaynaklarda. Harezmi, cebir sahasının büyük siması olup cebir ilminin babası, kurucusu şeklinde anılmaktadır. Orta Çağ riyaziyatının en büyük ismi olarak kabul edilen Harezmi, 5 ilmin gelişmesinde büyük hizmetleri olmuştur. Hint rakamlarını tetkik etmiş, ziç denilen heyet cetvellerini düzenlemiş ve bu cetveller Endülüs'ten Çangan'a kadar asırlarca örnek olarak kabul edilmiştir. Bilinebilen en eski geometri tabloları onun eseridir. 69 alimle işbirliği yaparak Halife el-Memun için bir coğrafya ansiklopedisi hazırlamıştır. Kitabül Cebri vel Mukabele ismini taşıyan eserinde ikinci derece denklemlerin tahlili ve hendesi hal şekillerini göstermiştir. 12. yüzyılda Batı dillerine tercüme edilmiş olan bu eser, 16. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde esas matematik kitabı olarak okutulmuş ve Batı'ya el-Cebir kelimesinin al-Gebre şeklinde girmesine sebep olmuştur. Harizmi'nin riyaziyedeki şöhreti 16. asırda Avrupa'yı o kadar sarmıştır ki, o devrin meşhur riyaziyecisi Girolamo Cardano, dünyanın en büyük 12 mütefekkiri arasında Harizmi'yi de saymıştır. Batı dünyasında al-Karizmi, algoritmi, algorismi ve algorism isimleriyle bilinmektedir. Kaynaklardaki mevcut bilgilere göre Bağdat'ta yaşamış, Beytül Hikme Kütüphanesi'nde görev yapmıştır. Bu kütüphanede çalışmalar yapmaya ilk gidenlerden birisidir. Burada yaptığı çalışmalarla matematik alanında gelecekte kaydedilecek ilerlemenin temellerini atmıştır. İslam dünyasına Hint rakamları ve ondalık sayı sistemleri onun sayesinde girmiştir. Daha önce kullanılan fiili sistem, kendine özgü kısıtlamaları olan ve yaygın bir şekilde kullanılan Roma rakamlarına dayanıyordu. Olmayan tam sayı rakamlarını içeren karmaşık matematik problemleri kurmak Roma sistemiyle imkansıza yakındı. Fakat Hint sistemi büyük ve negatif rakamların daha kolay bir şekilde ifade edilmesine izin veriyor, karmaşık problemleri kolaylaştırıyordu. Harezmi eski Hintlilerden sistemi yalnızca ödünç almakla kalmamış, ona önemli bir kayıp halkayı da eklemiştir. Bu kayıp halka sıfırdır. O matematik alanında sıfırı tanımlayamasa da çalışmalarında onu kullanmıştır. Harezmi'nin matematiğe en büyük katkısının cebir alanında olduğu kabul edilmektedir. Cebirin gelişmesinde büyük emeği vardır. Abidevi eseri olan Kitabül Muhtasar fi Hesabil Cebr vel Mukabele isimli kitabında miras hukukundan başlayıp coğrafyaya kadar günlük sorunların çözümünde cebir denkleminin nasıl kullanılabileceğini açıklamış ve bu noktada çığır açmıştır. Antik Yunanlılar geometride usta olsalar da onu nazari cebirden ayırmakta başarısız olmuş ve böylece bilime sınırlar koymuşlardı. Harezmi'nin kitabı cebiri pratik uygulamalarıyla birlikte matematiğin içerisinde özgün bir saha olarak inşa etmiştir.
Harezmi'nin bu eseri düzenli biçimde telif edilmiş, adında cebir kelimesini taşıyan ilk matematik kitabıdır. Harizmi'nin bu eseriyle ilimler tarihindeki asıl ününü kazandığı cebir ilmi, ilk defa hesap ilminden ayrılmış ve ilk kez cebir bir ilmin adı olarak kullanılmıştır. Ondan sonra gelen bütün İslam cebircileri bu eseri kendi çalışmalarına temel almışlar. Hatta içerdiği problem örnekleri dahi aynen muhafaza etmişlerdir. Her ne kadar genel kabul cebiri Harezmi'nin keşfettiği şeklinde ise de Harezmi ve çağdaşı İbn Türk'ten önce İslam dünyasında sözlü bir cebir geleneği vardı. Harezmi tarafından tespit edilen ilk İslam cebiri, muhtevası ve konuları itibariyle daha önceki Hint ve Grek cebirinden gerçekte daha basitti ve usul olarak onun cebri nispeten daha sistemliydi. Onun diğer bir önemli eseri de astronomi alanında yazdığı Zicus Sint Hint, Zicül Harizmi isimli eseridir. Bu eserin en önemli yanı tam anlamıyla otantik sayılmasa da zamanımıza kadar gelen ilk İslam astronomi eseri olmasıdır. Eserde 7 gezegenin hareketleriyle ilgili cetveller ve denklem tabloları bulunmaktadır. Bundan başka Hint unsurlarının yanı sıra Batlamyus'unkileri andırır cetveller kullanılmış, ekliptik, güneş tutulması ve benzeri astronomik olaylarının hesabına dair çeşitli trigonometrik bilgilerde yer almaktadır. Kitabül Coğrafya, Kitabü Suretil Arz. İlk İslam coğrafyacılar arasında yer alan Harizmi'nin bu kitabı, şehirlerin ve belirli bazı bölgelerin koordinatlarını vermektedir. Coğrafi yerler Grek geleneği takip edilerek 7 bölgeye ayrılmıştır. Eser 6 kısımdan oluşmakta ve bunlar sırasıyla şehirlerin dökümünü, dağları, denizleri, adaları, bazı coğrafi bölgelerin merkezi noktalarını ve nehirleri ele almaktadır. Her kısımda gerekli coğrafi bilgiler düzenli bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Harezmi'nin bu tertibi daha sonraki İslam coğrafyacılarının yaptıkları çalışmalara örnek olmuştur. Eserin kaynakları konusunda ilim tarihçileri arasında değişik görüşler bulunmaktadır. Bazılarına göre Harezmi, İslam medeniyetinden önceki eserleri özellikle Grek kaynaklarını kullanmış, bunun yanında Memun döneminde Bağdat'ta coğrafya alanında yapılan araştırmaları da değerlendirmiştir. Harezmi'nin Kitabül Coğrafyası ile Batlamyus'un Kitabül Coğrafyası arasında bazı ilişkilerin mevcut bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, her iki eseri karşılaştırmışlar, benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durmuşlardır. Bu değerlendirmelere göre her iki eserde de bir dünya haritası ve bölgelere göre düzenlenmiş ana coğrafi merkezlerin koordinat noktaları bulunmaktadır. Batlamyus'un eserinde yer alan coğrafi bölgelerin birçoğu Harezmi'nin eserinde de mevcuttur. Koordinatların bazıları aynı olmakla birlikte Kitabül Coğrafya'da sistematik bir değişiklik görülmektedir. Dolayısıyla Harezmi'nin eserini Batlamyus'un Kitabül Coğrafyası'nın doğrudan bir tercümesi olarak kabul eden görüş tutarlı değildir. Öte yandan her iki eserde de yer alan dünya haritaları da birbirinden büyük ölçüde farklıdır ve Harizmi'nin haritası, İslam medeniyetinin yayıldığı coğrafi bölge hakkında verilen bilgilerin çokluğu ve doğruluğu açısından Batlamyus'unkinden daha üstündür. Özellikle Akdeniz, Afrika ve Uzak Doğu hakkında Harezmi'nin haritası tartışılmaz bir üstünlüğe ve özgünlüğe sahiptir. Bugün İslam ilim tarihinin en büyük isimlerinden birisi olan Harezmi'nin matematik, cebir, coğrafya ve astronomi ilim dallarında yaptığı çalışmalar ve bu alanlarda verdiği eserler hakkında bilgi vermeye çalıştık. Harezmi'nin ilmi çalışmaları bu kadarla sınırlı değildir. O daha başka ilim dallarında da çalışmalar yapmış, eserler vermiştir. Bu bilgiler kaynaklarda yer almaktadır. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.